Herkese günaydın. Bol kazançlı güzel bir gün olsun. Şimdi dolar endeksiyle başlayalım hemen. Dün bahsettiğim bu 95.75, 95.65 destek bölgemiz vardı. Buranın kırılıp kırılmayacağı önemli olacaktı. Çünkü şu bir alt banda geçecek miyiz yoksa üst bantta kalıp yükseliş umudunu dolar endeksi koruyacak mı? Bunu tayin edecektik. Dün için 95.75, 95.65 desteğimiz çalıştı. Bugün yukarıda 96-10, 96 aralığını da direnç olarak çalıştırmış durumda. Gün içinde bu iki bölgeyi takip edip yönümüzü bu destek ve dirençlerin kırılımıyla tayin edeceğiz. Bu da bize dolar Türk lirasındaki ağırlıklı yönü belirleyecek. Tabii dolar Türk lirasının bir yöne doğru hareket edebilmesi için öncelikle kamu bankalarının ve Merkez Bankası'nın dolar kurunu serbest bırakması gerekiyor. Fakat dolar endeksindeki olası yükselişlerde bankaların elini zorlaştıracaktır. O yüzden dolar endeksi önemli olacak önümüzdeki süreçte. Şimdi dolar Türk lirasına dönelim. Bir süredir bankaların bu müdahalesi aslında dolar Türk lirasında oldukça zayıf kalmakta. Şu 13.65 direncimize yapıştık ve bir türlü buradan kopamıyoruz. Bugün de aslında şirketler için çıkartılan bu kur korumalı mevduat hesaplarının bir avantajı vardı. Bir önceki, geçen yılın son çeyreği daha doğrusu, dövizden elde ettikleri gelir için kurumlar vergisi avantajı sağlanmıştı. Bu avantajın son günü. Dolayısıyla bugün artık şirketlerden son satışlar gelir mi? Bunu yakından takip etmemiz lazım. Ancak tabii bu avantajın sağlandığı bu süreç içerisinde çok fazla bir satış gelmediğini de grafiklerden görebiliyoruz. Diğer taraftan da kur korumalı mevduat hesapları 20 Aralık tarihinde başlamıştı ve 20 Mart tarihinde bunların çözülme süreçlerini göreceğiz. Dolayısıyla kuru düşük tutmak zorundalar. Bunu dünkü videoda da bahsetmiştim. Aksi takdirde hazineye ciddi bir yük binecek. O yüzden ellerinden geldiğince kuru baskılamaya çalışacaklar. Bu 13.65 direncinin kolay kolay geçilmesini beklemiyorum. Ancak kurun da bu kadar çok bu bölgeye yapışıp kalması da açıkçası her an bir yükselişin gelebileceğinin sinyalini veriyor aslında. Bütün bu olasılıklar ışığında söyleyebileceğimiz bugün için aslında dün belirlediğimiz bu destek direnç aralığı vardı. Yukarıda 13.67, aşağıda 13.56. Bu destek direnç bölgesini takip edeceğiz bugün de. Yukarıya kırılımlar bir üst kademede 13.90 direncimiz var. Oraya kadar bir yükseliş getirecektir. 13.56'nın aşağıya kırılması da ilk destek bölgemiz aşağıda 13.40-13.44 arasından geçmekte. O yüzden yine bu gün içinde şu 13.67, 13.56 destek direnç bölgesini takip edip hedeflere doğru süreci izleyeceğiz. Euro dolar paritesiyle devam edelim. Euro dolarda dün bahsettiğim 1.13.90 direncimiz vardı. Bu direnç şu an için çalışmış gözüküyor. Aşağıda da destek bölgesi olarak 1.12.80, 1.12.67 karşımıza çıkıyor. Bu kırılıma göre yön belirleyecektir Euro dolar paritesi. Yukarı doğru kırılımlar yani 1.13.90'ın kırılımı ilk direnç bölgesi olarak da 1.14.84, 1.14.60 aralığını karşımıza çıkartır. Aşağıda ise durumlar biraz karışık. Fakat şu 1.11.55'in artık kolay kolay geçilebileceğini düşünmüyorum. Dolar endeksi de zayıf duruyor. Yani yükselişleri uzun soluklu olmuyor. O yüzden Euro'nun artık yavaş yavaş sanki değer kazancının daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Ancak tabii bunun da şartı 1.12.80, 1.12.67 kısa vadede kırılmamalı. Bu doğrultuda Euro Türk lirasına döner bakarsak burada da aslında dünden bugüne çok fazla değişen bir durum yok. Şu direnç bölgemiz vardı 15.44-15.42 aralığından geçen. Bu bölgeyi destek olarak çalıştırmaya devam ediyor. Yukarıda da takip edeceğimiz direnç bölgemiz 15.67-15.60 aralığında. Bugün için aşağıda bu 15.44-15.42 kırılıyor mu? Yoksa yukarıda şu yeni oluşturduğumuz tepe geçilecek mi? Bu da 15.54'ten geçiyor.
Bu aralığı takip edeceğiz. Bunun kırılımı yukarıda 15.67'yi, aşağıda da 15.42'nin kırılımı da bir alt desteğimiz olan 15.28-15.25 bölgesini hedef alacaktır. Aslında bu yatay hareketlerde özellikle Forex'te day trade veya scalping yapanlar için oldukça güzel fırsatlar veriyor. Umarım içinizde değerlendirenler vardır. Şimdi de sterlin dolara bakalım. Sterlin dolarda da aslında değişen çok bir şey yok. Şu yatay banttaki hareketimiz hala devam ediyor. Aşağıda destek olarak 1.35-1.34 aralığı, daha doğrusu 1.35 diyelim, şu aralık var. Yukarıda da 1.36-43, 1.36 aralığı direnç olarak karşımıza çıkıyor. Dün gün içinde şu ara bir destek bölgemiz vardı. Orayı çalıştırdı. 1.35-49, 1.35-38 aralığından geçiyor. Bugün için bu bölgenin aşağıya kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz. Yukarıda da direnç bölgesi olarak 1.36-43, 1.36 aralığını takip ediyor olacağız. Sterlin Türk Lirası'na dönersek, burada da dolar Türk Lirası'ndaki gibi aslında üst banda yapışık bir hareket görüyoruz. Halen sterlin Euro'dan daha güçlü duruyor dolara karşı. Burada da takip ettiğimiz aralık yukarıda 18.50, aşağıda 18.22 bölgesiydi. 18.50'nin geçilmesi de yukarıda 18.56-18.51 aslında ana bizim direnç bölgemizi karşımıza çıkartacak. Bu 18.56 artık dolar Türk lirasındaki 13.65 direnciyle eşdeğer görebiliriz. Sterlin Türk lirası için de 18.36 aşağıya kırılmadığı sürece yönün yukarıya olduğunu ve 18.56'nın kırılıp kırılmadığını bugün içinde takip ediyor olacağız. Evet, bugün tabii bir de Merkez Bankası'nın faiz kararı var malum. Burada bir değişikliğe gidileceği düşünülmüyor. Yalnız dünyanın faiz arttırdığı süreçte Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasının da kurları yukarı tetikleyeceğini düşünüyorum. Buna tabii nasıl bir önlem alacaklar? Bunu baskılayabilecekler mi bugün? Saat açıkçası 2'den sonra da bunu takip ediyor olacağız. Artık faizi sabit tutmak da bir işe yaramayacaktır. Saat 2'den sonra eğer beklenmedik bir gelişme olursa tekrar bir video çekip durumu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.